Sonraki haftalarda oldukça sıkıldım. Bayan Fleming ve arkadaşları bana son derece ilgisiz geliyordu. Saatlerce konuştular, kendilerinden, çocuklarından, süt almaktaki zorluklardan. Sütün kalitesini beğenmediklerinde süt fabrikasına şikayet ettiklerinden. Sonra hizmetçilere geçiyorlardı. İyi hizmetkar bulmanın ne kadar güç olduğundan, kayıt ofisindeki kadının onlara neler söylediğinden. Sanki hiç gazete okumamışlar, dünyada neler olup bittiğini umursamıyorlardı. Seyahat etmeyi de sevmiyorlardı. Her şey çok farklı, diyorlardı, İngiltere'den. Riviera'yı tabii ki fena bulmuyorlardı, çünkü orada tüm tanıdıklarını buluyorlardı. Güçlükle dinledim ve kendimi tuttum. Bu kadınların çoğu zenginlerdi. Geniş ve güzel bir dünya onların önünde uzanıyordu. Ama kasıtlı olarak sütçüler ve hizmetçiler meselesine gömülü, sıkıcı bir Londra'yı seçmişlerdi. Geriye dönüp baktığımda, belki de biraz tahammülsüzdüm. Ama aptaldılar. Üstelik seçtikleri işte de aptaldılar. Çoğu, olağanüstü biçimde karmaşık ev hizmetleri hesaplarını yetersiz bir şekilde tutuyordu. İşlerim de pek hızlı ilerlemiyordu. Ev ve mobilyalar satılmıştı, elde edilen para ise yalnızca borçları kapattı. Hala bir iş bulamamıştım. Ama açıkçası, gerçekten istiyor muydum, bunu da bilmiyordum. Macera aramaya devam edersem, maceranın beni yarı yolda karşılayacağına inanıyordum. İnsanın her zaman gerçekten istediğini elde ettiğine dair bir teorim vardı. Ve bu teori, pratikte kanıtlanmak üzereydi. Ocak ayının başlarıydı, tam olarak 8'iydi. Başarısız bir iş görüşmesinden dönüyordum. Sekreter refakatçi arayan hanımefendi, aslında günde 12 saat çalışacak, yılda yalnızca 25 sterline razı olacak güçlü bir temizlikçi arıyordu. Karşılıklı gizlenmiş kabalıklarla vedalaştıktan sonra Edgware Road'da yürümeye başladım. Görüşme St. John's Wood'daki bir evde yapılmıştı. HYDE Park'ın karşısından geçerek St. George's Hastanesi'ne ulaştım ve HYDE Park Corner metro istasyonuna girdim. Gloucester Road'a bilet aldım. Platforma çıkınca en uç noktaya doğru yürüdüm. Meraklı zihin işte böyle çalışır. Rayların hemen ötesinde, iki tünel arasında gerçekten bir boşluk var mıydı? Bunu görmek istedim. Haklı olduğumu fark ettiğimde aptalca bir memnuniyet duydum. Platformda pek kimse yoktu. En uçta yalnızca ben ve bir adam vardık. Yanından geçerken burnumu çektim ve tiksindim. Güve topları. Dayanamadığım tek koku oydu. Adamın ağır paltosu o kokuyla doluydu. Ama tuhaf olan şu ki, Ocak başıydı. Kışlık paltolar çoktan giyilmiş olmalıydı, koku da çoktan dağılmış olmalıydı. Adam benim ötelimde duruyordu, tünelin kenarına yakın. Düşüncelere dalmış gibiydi. Bu yüzden ona kaba olmadan bakabiliyordum. Küçük ve ince bir adamdı. Yüzü çok esmerdi. Açık mavi gözleri vardı ve küçük, koyu bir sakalı. Yeni yurt dışından gelmiş, diye düşündüm. İşte bu yüzden paltosu bu kadar çok kokuyor. Hindistan'dan gelmiş. Subay değil, yoksa sakalı olmazdı. Belki bir çay tüccarı. Tam o anda adam döndü. Sanki kendi izini geri almak ister gibi platforma doğru yürümeye başladı. Bana baktı, sonra gözleri arkamda bir yere kaydı. Ve yüzü değişti. Korku, neredeyse panik. İstemsizce bir adım geri çekildi. Tehlikeden kaçar gibi. Üzerinde durduğu yeri unutmuştu. Platformun en uç kenarından aşağıya indi. Raylardan canlı bir parıltı ve bir çatırdama sesi yükseldi. Çığlık attım. İnsanlar koşarak geldi. İki istasyon yetkilisi aniden ortaya çıktı ve komutayı ele aldı. Ben olduğum yerde kaldım. Tuhaf, donmuş bir hayranlıkla. İçimden bir yanım o ani felakete karşı dehşete düşmüştü. Öte yanım ise soğukkanlılıkla, adamı canlı raydan kaldırıp platforma çıkarma yöntemlerini izliyordu. Geçmeme izin verin lütfen. Ben bir tıp adamıyım. Uzun boylu, koyu sakallı bir adam yanımdan geçerek hareketsiz bedenin üzerine eğildi. Onu izlerken tuhaf bir gerçek dışılık hissi sardı içimi. Sanki bu olan şey, gerçek değildi. Olamazdı. Sonunda doktor doğruldu ve başını salladı. Kapı çivi gibi ölü. Yapılacak bir şey yok. Hepimiz biraz daha yaklaşmıştık. Görevlilerden biri sesi yükseltti. Şimdi, orada durun. Etrafta toplanmanın ne anlamı var? Aniden midem bulandı. Körü körüne döndüm ve asansöre doğru koşmaya başladım. Açık havaya çıkmam gerekiyordu. Hemen. Cesedi inceleyen doktor tam önümdeydi. Asansörlerden biri yukarı çıkıyordu. Diğeri inmişti ve adam koşmaya başladı. Tam o sırada, elinden küçük bir kağıt parçası düştü. Durdum. Kağıdı aldım ve peşinden koştum.
Ama asansör kapıları yüzüme kapandı. Elimde kağıtla kaldım. İkinci asansör sokak seviyesine ulaştığında, adamdan iz yoktu. Umarım kaybettiği önemli bir şey değildi. Ve ilk kez inceledim. Sade bir yarım sayfa not kağıdıydı. Üzerinde birkaç rakam ve kurşun kalemle yazılmış kelimeler vardı. 17122, Kilmorden Kalesi. Yüzeysel bakınca hiçbir önemi yokmuş gibi görünüyordu. Yine de atmaya kıyamadım. Orada öylece dururken, farkında olmadan burnum gerildi. Hoşnutsuzlukla. Yine güve topları. Kağıdı dikkatlice burnuma yaklaştırdım. Evet, kuvvetli bir koku vardı. Ama sonra, kağıdı dikkatlice katladım ve çantama koydum. Yavaşça eve yürüdüm. Çok şey düşündüm. Bayan Fleming'e metrodaki kötü kazadan bahsettim, oldukça sarsıldığımı söyledim ve odama gidip uzandım. Nazik kadın bir fincan çay içmemde ısrar etti. Ardından kendi başıma kalmak istediğim bir planı uygulamaya koydum. Eve dönerken kafamda şekillenmiş bir plan. Ne olduğunu anlamak istiyordum. O tuhaf gerçek dışılık hissini, doktorun cesedi incelerken hissettiklerimi. Yere yattım, cesedin durduğu gibi. Sonra kalktım ve doktorun her hareketini, her jestini, hatırlayabildiğim kadarıyla tekrar ettim. Bitirdiğimde ne istediğimi almıştım. Topuklarımın üzerine yaslandım ve karşıdaki duvara baktım, kaşlarım çatılmıştı. Akşam gazetelerinde kısa bir haber vardı. Metrodaki adamın intihar mı, kaza kurbanı mı olduğu soruşturuluyordu. Bence görevim netti ve Bay Fleming hikayemi duyunca aynı fikirde oldu. Şüphesiz soruşturmada aranacaksınız. Başka kimsenin ne olduğunu görecek kadar yakın olmadığını söyleyeceksiniz, öyle mi? Arkamdan biri geliyor gibiydi, dedim, ama emin olamam. Her neyse, onlar da benim kadar yakın değildi. Soruşturma yapıldı. Bay Fleming tüm düzenlemeleri yaptı ve beni yanına götürdü. Bunun benim için büyük bir sıkıntı olacağından korktuğunu sanıyordu. Ama tam soğukkanlılığımı ondan gizlemek zorunda kaldım. Ölen kişi, karton olarak tanımlanmıştı. Ceplerinde Marlow yakınlarındaki nehir kıyısında bir evi görüntüleme emrinden başka hiçbir şey yoktu. 50. B, karton adı, Russell Oteli'ne kayıtlıydı. Büro görevlisi, adamın bir gün önce gelip aynı isimle oda ayırttığını söyledi. Kimberly, Güney Afrika olarak kayıt yaptırmıştı. Anlaşılan doğrudan vapurdan gelmişti. Bu bağlantıyı fark eden, yalnızca bendim. Bunun bir kaza olduğunu mu düşünüyorsunuz, diye sordu adli tabip. Bundan eminim. Bir şey onu alarma attı ve ne yaptığını düşünmeden geri çekildi. Ama onu ne korkutmuş olabilir? Bilmiyorum. Ama bir şey vardı. O panik içindeydi. Soğukkanlı bir jüri üyesi, bazı adamların kedilerden korktuğunu öne sürdü. Adam bir kedi görmüş olabilirdi. Bu öneriyi pek parlak bulmadım. Ama jüri üyelerinin hoşuna gitmişe benziyordu. Zira jüri eve dönmek için sabırsızdı ve intihar yerine kaza kararı vermekten memnundu. Benim için olağanüstü olan şu, dedi adli tıp uzmanı, cesedi ilk muayene eden doktor ortaya çıkmadı. Adı ve adresi o sırada alınmalıydı. Bunu yapmamak son derece alışılmadık bir şey. İçimden gülümsedim. Doktor hakkında kendi teorim vardı. Ve bu noktada bir karar verdim. Yakın zamanda Scotland Yard'a gitmeliydim. Ama ertesi sabah bir sürpriz getirdi. Flemingler günlük bütçeyi alıyorlardı. Ve o gün gazete tam kalbinin sesini dinliyordu. Hevesle okudum. Dün Millhouse'da sansasyonel bir keşif yapıldı. Marlow'daki bu mülk, milletvekili Sir Eustace Pedler'e ait olup boş bırakılmak üzereydi. Bu mülkü görüntüleme emri, HYDE Park Corner metro istasyonunda kendini canlı atarak hayatına son verdiği düşünülen adamın cebinde bulunmuştu. Millhouse'un üst katındaki bir odada, genç ve güzel bir kadının cesedi dün boğulmuş halde bulundu. Kimliği henüz tespit edilemedi. Polisin bir ipucuna ulaştığı bildiriliyor. Mülkün sahibi Sir Eustace Pedler ise kışını Riviera'da geçiriyor. Kimse ölü kadını tanımak için öne çıkmadı. Soruşturma şu gerçekleri ortaya koydu. 8 Ocak'ta öğleden kısa bir süre sonra, hafif yabancı aksanlı, iyi giyimli bir kadın Knightsbridge'deki emlakçı Butler ve Park'ın ofisine girmişti. Thames kıyısında, Londra'ya yakın bir ev kiralamak ya da satın almak istediğini söyledi. Birkaç mülkün detayları verildi. Millhouse da bunların arasındaydı. Adını Bayan de Kestina olarak verdi, adresini ise Ritz olarak. Ama otelde o isimde kimse kalmıyordu ve otel çalışanları cesedi tanıyamadı. Sir Eustace Pedler'ın bahçıvanının eşi olan Bayan James, Millhouse'un bakıcısıydı ve ana yolda açılan küçük kulübede yaşıyordu.
O öğleden sonra saat 3 sularında hanımefendi onu görmeye gelmişti. Emlakçıdan bir emir getirmişti. Bayan James her zamanki gibi ev anahtarlarını verdi. Uzaktaki kulübesinden, potansiyel kiracılara eşlik etme alışkanlığı yoktu. Birkaç dakika sonra genç bir adam geldi. Bayan James onu uzun boylu ve geniş omuzlu, bronz yüzlü ve açık gri gözlü olarak tarif etti. Temiz tıraşlı, kahverengi takım elbise giymişti. Hanımefendinin arkadaşı olduğunu, evi görmeye geldiğini ama postanede telgraf çekmek için durduğunu söyledi. Bayan James ona yol tarif etti ve daha fazla düşünmedi. 5 dakika sonra adam geri döndü. Anahtarları iade etti, evin onlara uymayacağından korktuğunu söyledi. Bayan James hanımefendiyi görmemişti ama önceden gittiğini düşündü. Fark ettiği tek şey şuydu, genç adam bir şeyden çok üzgün görünüyordu. Hayalet görmüş bir adam gibiydi. Hasta olduğunu sandım. Ertesi gün başka bir çift mülkü görmeye geldi ve cesedi buldu. Üst kattaki odalardan birinde, yerde yatıyor. Bayan James onu tanıdı. Bir gün önce gelen hanımefendiydi. Emlakçı da, Bayan de Kestina, olarak teyit etti. Polis cerrahının görüşüne göre kadın yaklaşık 24 saattir ölüydü. Günlük bütçe, tüneldeki adamın kadını öldürdükten sonra intihar ettiğini öne sürdü. Ama rakamlar bunu çürütüyordu. Tünel kurbanı saat 2'de ölmüştü. Kadın ise saat 3'te hayattaydı ve iyiydi. Ulaşılabilecek tek mantıklı sonuç şuydu, bu iki olayın birbiriyle hiçbir ilgisi yoktu. Ölü adamın cebindeki Marlowe görüntüleme emri, hayatın sıradan bir tesadüfünden ibaretti. Kimliği bilinmeyen kişilerce öldürme, kararı açıklandı. Polis ve günlük bütçe aynı hedefe kilitlendi, kahverengi takım elbiseli adamı bulun. Bayan James kesinlikle hanımefendi içeri girdiğinde kimsenin olmadığını söylemişti ve ertesi öğleden sonra cesedi bulunana dek yalnızca o genç adam girmişti. Mantık, talihsiz Bayan de Kestina'nın katilinin o kişi olduğuna işaret ediyordu. Kalın siyah bir kordonla boğulmuştu. Açıkça hazırlıksız yakalanmıştı, bağırmaya vakit bulamamıştı. Siyah ipek çantasında bulunanlara gelince, dolu bir not kuruşu, biraz bozuk para, işaretsiz ince dantel bir mendil ve Londra'ya geri dönüş için 1. sınıf biletin yarısı. Varmak için fazla bir şey yoktu. Günlük bütçe ayrıntıları böyle aktardı. Ve, kahverengi takım elbiseli adamı bulun, sloganı, günlük savaş çığlığına dönüştü. Her gün yaklaşık 500 kişi başarılarını bildirmek için yazdı. Bronz yüzlü, uzun boylu genç erkekler ise terzilerini lanetledi. Tüp tüneli kazası ise tesadüf olarak bir kenara bırakıldı. Halkın zihninden silindi. Ama bu gerçekten bir tesadüf müydü? Ben o kadar emin değildim. Elbette önyargılıydım. Tünel olayı benim için özel bir gizem taşıyordu. Ama iki ölüm arasında bir bağlantı varmış gibi görünüyordu. Her ikisinde de bronz yüzlü bir adam vardı. Belli ki uzun süre yurt dışında yaşamış bir İngiliz. Ve başka şeyler de vardı. Sonunda, dikkat edilmesi gereken o, başka şeyler, beni çarpıcı bir adım atmaya itti. Scotland Yard'a gidip Millhouse davasından sorumlu kişiyle görüşmek istedim. İsteğimi anlatmam biraz zaman aldı. İstemeden kayıp eşyalar departmanını seçmiştim. Ama sonunda küçük bir odaya götürüldüm ve dedektif müfettiş Meadows'a tanıtıldım. Müfettiş Meadows, kızıl saçlı küçük bir adamdı ve davranışı bende garip bir sinirlilik yaratıyordu. Sivil kıyafetli biri de göze çarpmadan köşede oturuyordu. "Günaydın," dedim, biraz gergin. "Günaydın, oturun lütfen. Bize söyleyecek bir şeyiniz var ve bunun işimize yarayabileceğini düşünüyorsunuz, öyle mi?" Sesindeki tondan bunu pek olası bulmadığı açıktı. Öfkem kıvırıldı. "Tünelde öldürülen adamı biliyorsunuz, değil mi? Cebinde Marlowe'daki evi görüntüleme emri bulunan adam." "Ah," dedi müfettiş. "Siz soruşturmada tanık olan Bayan Bedingfield'siniz. O adamın cebinde emir vardı, evet. Ama pek çok kişinin de öyle emirleri olabilir ve onlar tesadüfen ölmüyorlar." Güçlerimi topladım. "Adamın cebinde bilet olmaması garip gelmiyor mu size? Bilet düşürmek dünyanın en kolay işi. Benim de başıma gelmiştir. Ve para yoktu. Pantolon cebinde biraz bozuk para vardı. Ama not defteri yoktu. Bazı erkekler cüzdan ya da not taşımaz. Başka bir yöntem denedim. Doktorun hiç ileriye çıkmaması garip değil mi? Meşgul bir sağlık görevlisi çoğu zaman belgeleri ihmal eder. Muhtemelen kazayı tamamen unutmuştur. Aslında müfettiş, dedim tatlı bir sesle, siz hiçbir şeyi tuhaf bulmaya kararlı değilsiniz.
Sanırım bu kelimeyi biraz fazla seviyorsunuz, Bayan Bedingfield. Genç hanımlar romantiktir, biliyorum. Gizemler ve bunun gibi şeyler. Ama ben meşgul bir adamım. İpucu aldım ve ayağa kalktım. Köşedeki adam çekingen bir sesle konuştu. Belki genç hanımefendi bize kısaca fikirlerini anlatabilir, müfettiş. Müfettiş bu öneriyi hemen yeterince benimsedi. Evet, haydi şimdi, Bayan Bedingfield, alınmayın. Sorular sordunuz, ipuçları verdiniz. Kafanızdakileri açıkça söyleyin yalnızca. Yaralı onurum ile teorilerimi dile getirme arzum arasında gidip geldim. Yaralı onur, duvara yenik düştü. Soruşturmada bunun intihar olmadığını söyledim. Evet, oldukça emindim. Adam korkmuştu. Onu ne korkuttu? Ben değildim. Ama platformdan bize doğru yürüyen biri olabilir. Adamın tanıdığı biri. Kimseyi görmediniz mi? Hayır, diye itiraf ettim. Başımı çevirmedim. O sırada cesedi raydan çıkarmışlardı ve bir adam incelemek için öne fırladı, doktor olduğunu söyledi. Bunda olağan dışı bir şey yok, dedi müfettiş soğukkanlılıkla. Ama o doktor değildi. Ne? O doktor değildi, diye tekrarladım. Bunu nereden biliyorsunuz, Bayan Bedingfield? Tam olarak söylemek zor. Savaş sırasında hastanede çalıştım ve doktorların cesetlerle nasıl ilgilendiğini gördüm. Bu işte ustaca bir mesleki soğukkanlılık vardır. O adamda bu yoktu. Üstelik bir doktor genellikle kalbi vücudun sol tarafında arar. Peki bu adam ne yaptı? Sağ tarafına baktı. O sırada fark etmedim. Ama eve döndüğümde bir şeylerin yanlış olduğunu hissettim ve nedenini çözdüm. Dedi müfettiş. Yavaşça kalemi ve kağıdı eline aldı. Ellerini adamın üst vücudunda gezdirirken, cebindeki her şeyi almak için bolca fırsatı olurdu. Bana pek olası gelmiyor, dedi müfettiş. Ama, onu tarif edebilir misiniz? Uzun boylu ve geniş omuzluydu. Koyu renkli palto, siyah bot, melon şapka. Koyu ve sivri bir sakal, altın çerçeveli gözlükler. Ceketi, sakalı ve gözlüğü çıkarın, tanıyacak pek bir şey kalmaz, diye homurdandı müfettiş. İsterse 5 dakikada görünüşünü değiştirebilir, ki değiştirmek isterdi, eğer önerdiğiniz gibi bu kadar becerikli bir yan kesici ise. Böyle bir şey önermek istememiştim. Ama artık müfettişi umutsuz bir dava olarak kabul etmiştim. Hakkında başka söyleyecekleriniz var mı, diye sordu, ayrılmak üzere kalkarken. Evet, dedim. Fırsatı değerlendirdim ve veda atışımı yaptım. Kafası belirgin biçimde brakisefalikti, bunu değiştirmek o kadar kolay olmaz. Memnuniyetle fark ettim ki müfettiş Meadows'un kalemi titredi.